Merhabalar, ben psikoloji alan uzmanı ve aile danışmanı Ayşegül. Bugün çok insani, çok tanıdık bir konudan konuşmak istiyorum sizlerle. Zihnimizin bize oynadığı küçük oyunlar. Ama bu öyle kötü niyetli oyunlar değil, daha çok benliği koruyayım derken abartıya kaçan düşünce kalıplarından bahsediyorum. Biz psikolojide bunlara bilişsel çarpıtmalar ya da mantık hataları diyoruz. İnanın bana en sağlıklı görünenimiz bile zaman zaman bunlara düşüyor. Videoyu izlerken hem kendinizi daha iyi tanıyacak hem de yaptıklarınıza biraz daha net anlam verebileceksiniz. İlk tuzağımız felaketleştirme. Bu çoğumuz için çok tanıdık bir düşünce aslında. Ya olmazsa, ya batarsa, ya kötü bir şey olursa. Bir sınavdan düşük alırız, hemen bittim deriz. Bir tartışma olur, sonu ayrılık olacak deriz. Bir sağlık sorunu olur, Google'a yazarız, kesin çok ciddi bir şey diye düşünürüz. Zihin burada aslında bizi hazırlamak istiyor, tehlikeye karşı tetikte olmamızı sağlıyor. Ama bunu yaparken de gerçeklik duygumuzu biraz çarpıtıyor galiba. Daha olmamış bir şeye olmuş gibi tepki veriyoruz. Vücutta tehlike var diye stres hormonlarını salgılamaya başlıyor. Bu noktada küçük bir duraklama iyi geliyor. Kendine şöyle bir soru sor mesela. Şu an elimde kesin bir bilgi var mı yoksa sadece ihtimal mi düşünüyorum? Çünkü ihtimal ile gerçek arasında kocaman bir fark var. İkinci düşünce oyunumuz zihin okuma. Bir arkadaş geç cevap verir, bana kırgın galiba. Birisi bakışlarını kaçırır, beni sevmiyor mu ne? Patronumun suratını asar, kesin bana sinirlendi. Eminim çoğunuza tanıdık geldi bu düşünceler. Çünkü biz insanlar bazen başkalarının ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini tahmin etmekte usta sanıyoruz kendimizi. Halbuki çoğu zaman bu sadece bizim yorumumuz. Gerçekten düşündüğü o mu yoksa bizim iç sesimiz mi devrede? Bu zihin okuma hali özellikle kaygılı ve kırılgan olduğumuz zamanlarda daha da yükseliyor ve zamanla ilişkilerde gerginliğe, içe çekilmeye, yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Bu noktada kendine bu bir varsayım mı yoksa elimde bir kanıt var mı diye sormayı deneyebilirsin. Ve çoğu zaman da en güzeli muhatabımızla iletişime geçmektir. Ben böyle hissettim, senin için de öyle mi oldu diye sormak kendimizi yıpratmaktan daha iyidir bence. Üçüncü tuzak ya hep ya hiç düşüncesi. Ya başarılıyım ya başarısız, ya iyiyim ya da berbat, ya mükemmelim ya da hiçim. Hayatın çoğu alanı böyle açık kapı gibi değil aslında. Ama biz zihinsel olarak bir şeyi ya beyaz ya da siyah kutuya koymayı çok seviyoruz. Oysa gerçek hayat gri tonlarında hem de yüzlercesinde sevgili dostlar. Bazen çok iyi olduğumuz bir günün içinde küçük bir hata yaparız ve tüm günü silip atarız. Bugün hiçbir işe yaramadım deriz. Halbuki o gün yaptığın güzel şeyler hala orada ama senin odak noktanda sadece hata var. Bu düşünce biçimi genelde yüksek beklenti, mükemmelliyetçilik ve özgüven sorunlarıyla bağlantılı. Ama çözümü çok zor değil aslında. Kendine şöyle küçük bir pencere açabilirsin. Belki de ikisinin arasında bir yer vardır. Şu an mükemmel olmasam da değerliyim. Dördüncü düşünce hatamız etiketleme. Hani kendimize ya da başkalarına tak diye bir etiket yapıştırırız ya bazen. Ben başarısız biriyim, sen zaten bencilsin, o adam aptalın teki, ben tembelim zaten, hiçbir şey zamanında yapamam. Bu etiketler bazen çok eskiye dayanır. Belki çocukken duyduk, belki çevremizde hep söylendi. Ama en çok zararı biz veriyoruz kendimize. Bir davranışı tüm kişiliğe mal ediyoruz. Oysa davranış değişebilir ama bir etiketi sürekli tekrar edersek zihnimiz maalesef ki buna inanır. Etiketleri bırakmak kendimize ve başkalarına biraz nefes alanı tanımaktır aslında. Kendinize şöyle sorun lütfen. Ben gerçekten tembel miyim yoksa bugün yorgun olduğum için mi erteledim? Bu fark inanın çok şey değiştiriyor. Ve son olarak olumsuz filtre. Biri sana 10 tane güzel söz söyler ama bir tane eleştiri yapar ve sen bütün gün sadece o eleştiriyi düşünüp durursun. Bu filtreyi hepimiz tanırız aslında. Çünkü insan beyni tehlikeye, olumsuza daha fazla dikkat eder. Ama bu özellik eğer dengede olmazsa özgüvenimizi yerle bir eder. Kendi iç dünyamıza da bunu uygularız. Kendimizi hep eksik, hep yetersiz, hep hatalı görmeye başlarız. Oysa güzel olanı da görmeye niyet etsek dünyamız değişir. İnanın ki değişir. Kendine şu soruyu sormayı dene. Bugün güzel giden ne vardı? Küçük de olsa bana iyi gelen ne yaşadım? Bu sorular gerçekten ruhuna iyi gelir ve seni dengeye getirir. Bu 5 düşünce tuzağı aslında zihnimizin savunma mekanizmaları sevgili dostlar. Ama eğer onları tanırsak o tuzaklara düşmeden yürümeyi de öğrenebiliriz. Düşüncelerimiz dünyaya bakış şeklimizi belirler ve dünya bazen sadece o düşüncenin içinden görünür bize. Bugün burada anlattıklarımı biraz olsun içselleştirebildiysen kendin için minik bir adım attın demektir. Ve şuna inan ki her adım sayılır ve her farkındalık iyileştirir. Bye bye. Kendine iyi bak ve unutma ki sen düşündüğünden daha değerlisin.